Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle hafif mi hafif, lezzetli mi lezzetli, hem lezzet arayanların hem diyet yapanların tercih edeceği zeytinyağlı kabak yemeği yapıyoruz. Tencereme 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı alıyorum. İlk önce zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Üzerine bir adet küp küp doğramış olduğum kuru soğanımı ilave ediyorum. Kuru soğanlarımı zeytinyağım ile iyice kavuruyorum. İyice sararmasını istiyorum kuru soğanlarımın, yemeğimizi yerken ağzımıza gelmemesi için. Şimdi soğanlarımı kavurdum. Üzerine bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Salçam ile soğanlarımı kavurma işlemine devam ediyorum. Unutmayın, yemeklerde salçanın kavrulması çok önemlidir. Hani dışarıda deriz ya, midem yanıyor yağdan dolayı. Aslında bu salçadandır. Salçayı iyi kavurmazsanız hem yemeğin tadını bozar hem de midede yanma ve ekşimeye sebep olur. Bu yüzden salçamızı soğanımız ile iyice kavuruyoruz. Ben salçamı soğanım ile kavururken siz de YouTube kanalıma abone olur musunuz? Şimdi yemeğime küp küp doğradığım 4 adet kabağımı ilave ediyorum. Kabaklarımın kabuklarını soydum, dışlarını çatalla çizdim ki böyle havalı görüntüleri olsun diye. Şimdi kabaklarımı da kavurma işlemine devam ediyorum. Bu yemekte kabakların da iyi kavrulması önemli. Çünkü dediğim gibi yemeğimize hiç su ilave etmeyeceğiz. Kendi suyuyla pişecek. O yüzden kabaklarımızın suyunu salması önemli. Kabaklarım yavaş yavaş renk değiştirmeye başladı. Şimdi tarifimizin domatesini ilave edeceğiz. Tarifime bir adet domatesimin kabuklarını soydum. Küp küp doğradım ve yemeğimi ilave ediyorum. Domatesim de birazcık suyunu salana kadar, orta ateşte şimdiye kadar yemeğimi şöyle karıştıra karıştıra kavuruyorum. Şimdi tarifimin baharatlarını ilave edeceğim. Tarifimde 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da şeker kullandım. Toz şeker. Baharatlarını da ilave edip şöyle bir tekrar yemeğimi karıştırıyorum. İyice baharatlarımın da yemeğimin içerisinde karışmasını istiyorum. Ve şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve ocağımızın altını kısarak kabaklarımız yumuşayana kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Gördüğünüz üzere kabaklarımız, domateslerimiz suyunu saldı. Yemeğimiz pişti. Gerçekten çok hafif ve lezzetli bir yemek. Şimdi tenceremin kapağını kapatarak kabaklarımı bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. Zeytinyağlı bir tarif olduğu için ve servise geçiyoruz. Yumuş yumuş çok lezzetli kabak yemeğimiz pişti. Servis tabağıma alıyorum kabaklarımı. Şöyle size yakından da dokusunu göstererek koyuyorum ki herkes yemeğin tadına varabilsin. Şimdi üzerine birazcık dereotu serpiştiriyorum yemeğimin ve artık biz servise hazırız. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.